Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazın barış çiçeği bakımı nasıl olur ve hangi gübreler verilir? Bununla ilgili püf noktalardan bahsedeceğim. Yazın özellikle salon çiçeklerimizin daha fazla sıvı bitki besinlerine ihtiyacı vardır ve yazın bitki yapraklarında sararmalar olabilir. Bu durumda nasıl bir budama yapılması gerekir? Bunu da göstereceğim. Ve sizlere daha önce hiç paylaşmadığım yeni bir gübre tarifim var. Özellikle yazın ayda bir kere bu tarz sıvı bitki besinlerini vererek barış çiçeğinizin daha hızlı büyümesine, daha yapraklarının canlı ve parlak olmasına da yardımcı olacaktır. Özellikle kanalımda sizler için evde kolaylıkla ulaşabileceğiniz ekonomik olan sıvı bitki besinleri tarifleri nasıl yapılacağını paylaşıyorum. Sizler de eğer arzu ederseniz bu paylaşımlarımı uygulayabilirsiniz. Sıvı bitki besini için herkesin evde ulaşabileceği ihtiyacım olan patates. Özellikle patates kabuğunu kullanıyorum. Bu yöntemde patates kabuğunu kullanmamın nedeni patates kabuğunda bol miktarda C vitamini var ve aynı zamanda bol miktarda potasyum var. Bunlar özellikle yapraklarının canlanmasına, böcek ve hastalıklardan kurtulmasına yardımcı olacak. Şimdi patates kabuklarını kestim ve bunları küçük parçalara ayıracağım. Özellikle küçük parçalara ayırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu tarz gübrelerde küçük parçalara ayırdığınız zaman içerisindeki vitaminleri çok daha hızlı suya geçecektir. Bunun için küçük parçalara ayırıyorum. Küçük parçalara ayırdığım patates kabuklarını cam bir şişenin içerisine koydum. Üzerine kaynar su ilave ediyorum. Kaynar su çok daha hızlı vitaminleri suya bırakmasına yardımcı olacak. Üzerine bir kapak ya da bir streç ile bu şekilde kapatın ve bir gece dinlendirmek için bekletin. Şimdi ikinci tarifimize geçiyoruz. Bunun için sarımsağa ihtiyacımız var. Sadece bir diş sarımsak kullanacağım. Sarımsağı kabuğuyla beraber küçük yine parçalara ayırabilirsiniz. Sarımsak içerisinde yüksek oranda antioksidan özelliği var ve antioksidan özelliği sayesinde orkidelerin ve evdeki bütün çiçeklerinizin böcek ve sineklerden, hastalıklardan korunmasına, sağlıklı, daha güçlü yapraklara ve çiçeklere sahip olmasına yardımcı olacak. Şimdi doğradığım sarımsakları yine bir cam şişenin içerisine koyuyorum ve üzerine yine kaynar su koyup bir gece dinlendireceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve videomu çevrenizde paylaşıp daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olursanız çok sevinirim. Evet, bir gece beklettiğim 2 gübrem de hazır. Şimdi 2 gübreyi birleştirip barış çiçeğinde nasıl kullanacağımı göstereceğim. 2 gübreyi de süzüyoruz. Patates kabuklarının ve sarımsak tanelerinin suya karışmaması gerekiyor. Sadece suyuna ihtiyacımız var. Bu karışımın üzerine su ekleyeceğim. Öncelikle daha rahat sulayabileceğim bir tabağa getireceğim. Bakın önceden içerisine su koydum. Hazırlamış olduğum bu gübreli karışımın üzerine ekliyorum. Yani toplamda 1 litreye tamamlıyorum.
400 milim sıvı bitki besini, geriye kalan 600 mililitresi ise normal çeşmede kullandığınız su ya da arıtma suyu. Böylelikle daha faydalı olacak. Her çiçekte olduğu gibi barış çiçeğinde de yapraklarında sararmalar, solmalar olabilir. Bu gayet normaldir. Önemli olan bunları kesmeniz ve budamanız. Böylelikle çiçeğiniz yenilenecektir. Özellikle yazın direkt güneş alan bir pencere kenarına kesinlikle konumlandırmayın. Yoksa bitkinizin yaprakları hızlı bir şekilde sararır ve solar. Özellikle güneş ışığını temas ettiği anda yaprak uçlarında sararmalar başlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, sararan yaprakları budadım. Budama işlemi önemli. Bitkinizin yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Uzun süre üzerinde sarı yaprakların bulunması çiçek çıkarımını zorlaştırır. Evet, hazırlamış olduğum gübreyi şimdi sizlere iki farklı yöntemle nasıl vereceğimi göstereceğim. Ben çiçeklerde her zaman ikinci saksı kullanıyorum. Ve bu ikinci saksıda bize özellikle bitkinizin nem oranının daha yüksek olmasına yardımcı oluyor. Sulama yaparken bu şekilde ikinci saksının içerisine su koyup bitkinizi direkt üzerine oturtabilirsiniz. Böylelikle kök çürümelerinin de önüne geçmiş olursunuz. Çünkü aniden başlayan yapraklarda sararmalar, solmalar bunlar genelde fazla ve aşırı verilen gübreler sonucunda oluşur ve bitki kökleri çürümeye başlar. Bu tarz alttan sulama işleminde bitki yeteri kadar suyu alır ve suyu yavaş yavaş çeker. Böylelikle bitkinizde çürüme olmaz. Diğer ikinci yöntem ise büyük saksılarda özellikle bakın klasik sulama yöntemini uyguluyoruz. Bu yöntemde dikkat etmeniz gereken bitkiye su verirken yaprak aralarına su girmemesi gerekiyor. Yoksa yapraklarda çürümeye sebep olabilir. Bu şekilde ihtiyacı olan suyu bakın alttaki tabak sayesinde ihtiyacı olan suyu alıyor ve çok fazla su vermemiş oluyorsunuz. Barış çiçeği suyu çok sever öncelikle. Mutlaka sık aralıklarla sulamanız gerekiyor. Eğer uzun süre sulamazsanız yapraklarında hemen solmalar başlar. Su verdiğiniz anda yaprakları eski haline döner. Bu yüzden su aralığını daha sık yapıp fakat çok aşırı sulamadan kaçının. Düzenli olarak bitkinize ayda bir kere bu anlattığım sıvı bitki besinlerini verip ve su aralığına dikkat ederseniz bitkiniz kısa sürede bol bol yeni yapraklar ve yeni çiçek dalları çıkaracaktır. Barış çiçeği aslında bakımı çok kolay olan bir çiçektir. Önemli olan püf nokta bol ışık alan bir yere konumlandırmanız ve ayda bir kere de olsa evde kendi yaptığınız ya da güvendiğiniz gübrelerden vermeniz gerekiyor. Böylelikle toprak içerisindeki mineralleri ve vitaminleri de sağlamış oluyoruz. Salon çiçeklerinde özellikle yaprak altlarını mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü yeşil yapraklı bitkilerde özellikle yaprak altı bitler ya da böceklenmeler ve hastalıklar oluşabiliyor. Bu tarz problemlerden kaçınmak için bitkilerinizin yapraklarını düzenli aralıklarla mutlaka kontrol edin. Özellikle alt kısmını kontrol edin. Eğer yapraklarınızın bu şekilde canlı, parlak ve güzel olmasını istiyorsanız mutlaka bitkinizin yaprak bakımını da yapmayı unutmayın. Yaprak uçlarındaki sararmalar tamamen yanlış ışıktan kaynaklanıyor. Yani direkt güneş almadan kaynaklanıyor. Bu şekilde canlı, yeşil ve büyük sararmadan bitkinizin büyümesini istiyorsanız lütfen çok aşırı ışık almasından kaçının. Ve konumu güzel olursa bitkiniz çok hızlı büyür ve bol bol yeni çiçek dalları da çıkarır. Umarım bu anlattığım tüm püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izledip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için lütfen zil sesini açıp konuma getirmeyi unutmayın. Hoşça kalın.